25-35 özellikle kadınlar çok dikkat etsin bu yaşa. En zor dönemleri insan 20 yaşında, 40 yaşında, 60 ve 80 yaşında sınava giriyor. Doğum günleri çok önemlidir. Çünkü bizim doğum günümüzde 6 tane yeni bir enerji gelir bize. Doğum günleri çok özel. Nasıl Kutlayın. karşılarsan o rakamları bütün bir yıl öyle geliyor. Doğum günümüz, doğduğumuz anda yazılan tarih bütün hayatımızı anlatır bize. Bir insan 30'lu yaşlara kadar gün enerjisinde olur. 30'lu 40'lı yaşlarda ne yapıyoruz? Kendimizi buluyoruz. Yani ay enerjimize dönüyoruz. 40'lı 50'li yaşlarda daha çok para kazanıyoruz. Neden? Çünkü yıl enerjimize, kök çakramıza geliyoruz. İnsan bedeni vücudu bir matrixin içerisinde. İnsan ömrü 4 evre. Numerolojide şöyle diyoruz, karma numerolojide gün, ay, yıl ve misyon. Herkes yazsın. 0-5 yaş. En zor hayat. En zor hayat mı? En zor hayat. Bilerek yani bunu yapan bir anne baba çocuğunun hayatına zorluk mu katıyor? Yani- O zaman çocuklara konulan isimler önemli. Evet, isimlerin zaten ayrı Neye önemi göre var. seçecekler ama? Anlamı çok önemli. Şu anda çok kısa isimler veriyorlar çocuklara. Olmaz. Küçücük isimler, ismi de küçültüyoruz. Efendim merhabalar. İlk defa konuk ediyoruz kendisini çok farklı söylemlerle an itibariyle stüdyomuzda. Üstelik nereden geliyor? Dost, can, kardeş Azerbaycan'dan geliyor. Rus ekolü, karma numeroloji eğitmeni Gövher Abbasova. Gövher Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferda Hanım. Bütün güzelliğinizle geldiniz. Çok sağ olun. Siz de öyle. Teşekkür Sizin ederim. hanımların bir sırrı var mı? Güzellik sırrı. Bizim bilmediğimiz. Hepiniz çok güzelsiniz Aynı çünkü. doğadanız zaten. Evet. Evet. Aynı kandanız. Ne güzel. İyi Sağ ki olun. kardeşiz. İyi ki. Hoş geldiniz. Hoş Ayaklarınıza bulduk. sağlık. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz çokça numeroloji yayını yaptık ama Gövher Hanım'ın bir farkı var. Rus ekolüyle anlatacak. Hani biz bir hesaplamalar yapıyorduk falan ya. Hayır diyor. Bambaşka bir hesaplama Evet. gösterecek bugün. Ve lütfen bizimle kalın. Herkes bu hesaplamayla kendi çıkan sayısının ne anlama geldiğini Gövher Hanım'dan öğrenecek. Evet. Gövher Hanımcığım. Evet. Çok merak ediyorum. Bu doğum tarihimiz, onları topladığımızda, çıkardığımızda ortaya çıkan rakamlar, sayılar hayatımızın şifresi mi? Aynen. Yani doğum günümüz, doğduğumuz anda yazılan tarih bütün hayatımızı anlatır bize. Ama bu farklı ekollerle, farklı sistemlerle bugün konuşacağımız konu kader matriksi. Bak adından da duyduğunuz gibi bir matrix. Biz bir matrixin içerisindeyiz. Nasıl bu matrixten çıkabiliriz? Şimdi bugün çok küçücük bir hisseni anlatacağız ki herkes için aydınlanma olsun. Bir de bugüne kadar bu konuyu hiç konuşmadık. Zaten izleyenler de burada tam da kendini bulacaklar ve çözüm odaklı gideceğiz. Ki direkt Süper. kendi üzerlerinde bu işi yapsınlar. Çok güzel de açılım olacak ve günümüz, ayımız, yılımız üzerinden küçücük bir hesaplama da anlatacağım size burada. Süper. Ama ben en başta bazı genel sorularla gitmek istiyorum. Bu doğum tarihimiz ne menen bir şey ki? Evlilik hayatımızı etkiliyor, ilişkilerimizi etkiliyor, aile hayatımızı etkiliyor, seçtiğimiz işi bile belirliyor. Aynen. Nasıl? Hatta atalardan gelen aktarımlarımızı, atalardan bize gelen zaten bugün onu anlatacağım. Çünkü genelde hep günleri, ayları konuştuk, yıl enerjisini konuştuk. Peki ya atalardan ne akmış bize? Hangi karma, hangi yetenek gelmiş bize? Nasıl onu çözebiliriz? Özellikle bu 3 tane rakam yani gün, ay ve yıl bizim hayatımızda çok büyük rol oynuyor. Çünkü dönem olarak da baktığımız zaman bir insan 30'lu yaşlara kadar gün enerjisinde olur. Hep onu gösterir. Bak 30'lu 40'lı yaşlarda ne yapıyoruz? Kendimizi buluyoruz. Yani ay enerjimize dönüyoruz, içimize. 40'lı 50'li yaşlarda daha çok para kazanıyoruz. Neden? Çünkü yıl enerjimize, kök çakramıza geliyoruz. Oradaki rakamın dediğini yaptığımız zaman çok da büyük paralar kazanıyoruz. Allah Allah. Yani doğum tarihim benim çok para kazanıp kazanmayacağım da çok mu belirleyici bir unsur? Aynen. Çok belli. Öğretsenize bize. Tam da böyle 50'sine yaklaşmış biri olarak soruyorum bunu. Evet, doğum tarihimizde o kadar şifreler var ki şimdi haritalar açtığımız zaman Rus ekolü, karma numeroloji ve kader matriksi diye geçiyor. Bugün biz kader matriksi üzerinden gideceğiz. Resmini de göstermek O nedir istiyorum. mesela? Bakın bu bir insan bedenidir. Evet. Görüyor musunuz ayaklar insan bedeni. İnsan bedeni vücudu bir matriksin içerisinde.
Bir matrix var burada. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve ortadaki rakam 7. 7 kuşak atalardan gelen aktarımlar var. Burası en üst soylar, yani daha genç bizim dedeler. Aşağı soylar en alt soylardan gelen aktarımlar. Oradaki özel bir şifreler var. Hansı ki bizim hayatımıza çok etki ediyor. Manevi taraftan da maddi alandan da. Şimdi burada çok büyük açılımlar var. Bizim buna zamanımız yetmez. O kadar büyük harita ki buradaki şifreler. Ama bugün en özelini anlatmak istiyorum ki hani herkes bunu pratik olarak kullanabilsin kendi hayatında. Soy ne kadar geriye gidiyor ve biz ne kadar geriden 7'ye bir şey kadar. alıyoruz? 7'ye kadar. Mutlaka alır mıyız? Mutlaka. Bakın böyle şöyle anlatayım. İnsan vücudunda 46 kromosom vardır. Bizim genetik olarak hani saçımız, göz rengimiz, ten rengimiz. Peki ya atalarımız ne yaşadı? Hangi enerjide oldu? Hangi bilinçte oldu ki aynı konu şu an bizde de devam ediyor. Aslında rakamlar bize yol gösteriyor. Bak diyor, senin ataların bu konuda takıldı. Sana anlatıyorum ki çünkü baktığımız zaman o kişi de o konuda takılıyor. Aynı proses devam ediyor. İşte kuşaktan kuşağa ta ki nesilde birisi geliyor, o rakamı çözüyor ve ondan sonraki soylara o artık karma olarak geçmiyor. Mesela bugüne kadar bu yöntemle soydan getirdikleri hangi problemleri çözdünüz? İlişki problemlerini, para kazanmak problemlerini, ait hissetmeme duygularını, çünkü orada özel rakamlar var, anlatacağım. Atalar savaşlara gitmişse, göç yapmışsa, o rakam gelmişse bu insan kendine ait hissedemez buraya. O rakamlara uygun da bir özel bir ritüeller yapmaları gerekir. Bazı şeyler var, onları yapması gerekir ki onu açsın hayatında. Peki biri size dese ki, mesela ben bunu şu an merak ettim ve soruyorum. Evet, çıkmamız gerekiyor o Matrix'ten. Çünkü o bize hayatta engel oluşturan taraf. Ama bir taraftan da imtihan dünyası ya. Bunların hepsini çözersek ortada imtihan kalmazsa? Zaten hepsi tekamülle gidiyor. Herkes gelmiyor ki. Herkes lazım olduğu zaman da geliyor. O yüzden söyledik, insan ömrü 4 evre. Yani numerolojide şöyle diyoruz, karma numerolojide gün, ay, yıl ve misyon. Ama bunu biraz açalım mı? Burasını Açalım. çok sevdim ben. Açalım. Bu evreler kendimize vurduğumuzda Herkes- bize ne getiriyor? Herkes yazsın. 0-5 yaş. Çocuk kendi karmasında. 0-5 yaş. 5-15 yaş. Baba soyları karmasında. 15-25 yaş. Yine kendi karmamızda. 25-35, özellikle kadınlar çok dikkat etsin bu yaşa. En zor dönemleri 25-35, çünkü anne soylarının karmasındalar. 35-45 yine kendi devrimiz ve kendi karmamız. Ne demek istiyor bu? Bu sene içerisinde ne yaparsan hiçbir atan sana engel olmuyor. Yani 35-45 yaş aralığı sen kendindesin artık. Yaptık, eğer bir şey oluyor hayatında, o zaman bunun atalarla bir ilgisi yok. Demek ki sen kendin bir yerde yanlış yaptın. Ama en çok insanlar nerede ilerler? 35-45'te. Çünkü kendi karmalarındalar. Kendi yaptıklarının ve değerlerini görebiliyorlar. 45-55 baba soy karması, 55-65 yine kendi karmamız, 65-75 anne soyları, sonra böyle devam ediyor. İnsan 20 yaşında, 40 yaşında, 60 ve 80 yaşında Matrix'e göre imtihana giriyor, sınava giriyor. Bakın burası bizim doğum günümüz, 0 yaş. Burası yıl enerjimiz, 40 yaş. Biz 40 yaşımızda sıfıra geliyoruz. Neden diyorlar 40 yaş geçirtmek olmaz, böyle 40 yaşını doğum günü olarak. Kutlamak lazım. Kutlamak. Çünkü Yeniden başlamak gibi mi? sıfıra geliyoruz. Bakın burası doğum günü, sıfırım. Ben doğdum sıfırda. Burada ben doğum günümle aynı çizelgede oluyorum. Burada ise 60 yaşımda ruhum bir sınava giriyor. Söylüyor ki bana, senin geçmişten getirdiğin en ağır karman. Yarım bıraktın bir şeyleri ruhun. Sen 60 yaşına geldiğinde bu sınavı verebilecek misin? Ve bizim günümüz ve ayımız hangi renk? Mor. Taç çakramız. Bir insan ay enerjisini, gün enerjisini negatifde yaşarsa yukarısıyla bağlantısı kopuyor. Yıl enerjisini negatifde yaşarsa paraya gidemiyor, köklenemiyor, parayı tutamıyor elinde. Ve orada her rakamın yapması gereken bir görev var. Var. Mesela doğum tarihi yanlış yazılanlar var. Doğmuş tarih. 30 Mart'ta nüfus kağıdına yazılmış işte 2 Nisan. En Çok zor, mu tehlikeli? en zor hayat. En zor hayat mı? En zor hayat. Bilerek yani bunu yapan bir anne baba çocuğunun hayatına zorluk mu katıyor? Yani düşünün, karmaları 2'ye katlıyor. Neden? İşte ruh
böyle bir yolu seçiyor. Böyle ağır bir imtihanı seçiyor. Aa. Bazen de işte sistem biliyor, o ruh kaldırır. Bazen de iki yol veriyor bize. Ya bunu seç ya bunu seç. İki yol ayrımına koyuyor ruh bizim yani deneyimlerimizi. Ama bir eşya aldığımız zaman ne yapıyoruz? Hiçbir bilmediğimiz bir eşyanı. Mutlaka bir kılavuz alıyoruz. Bu Evet. nasıl kullanılır? İşte hayat da bize bu sistem, aslında bu yeni bir sistem değil. Buradaki bilgiler çok kadim. Sadece Rusya'dan gelen bu bilim bize hesaplamanın yeni bir sistemini öğretti. En zor hayatlar. Doğum tarihi bir, yanlış yazılanlar dedik. Evet. 2, bulduğunuz hesaplamalar, yaptığınız hesaplamalarda çıkan bazı hangi rakam, şifreler. hangi sayı? Sayı değildi ama bazı zor şifreler vardır. Çok zor şifreler. Ne demek istiyor? Senin ruhsal büyümen gerektiğini söylemek istiyor. Ama o rakamın da ruhsal büyümesi çok zor oluyor bazen. İşte orada biraz insanlar yani zorlaşabiliyor. Bir de Matrix haritasında şöyle bir şey var. Sen yalnız değilsin. 50-50'yesin. 50 sensin. Bakın burada da merkez diyor. Evet. Bu senin merkezin, bu da senin atalarının. Sen bir şeyler yapıyorsun, gidiyor ama görüyorsun ki tam değilsin. Bir yerde sanki bir şey yetmiyor. Demek ki atalarının aktarımını düzeltmedin. Kendi isteğini yaptın, kendi şahsi isteklerini yaptın. Peki atalarının senin üzerine borç olarak, karma olarak hani düzelt bunu dedikleri şeyi yapabildin mi? İşte biz o zaman tam oluyoruz. Bir kendimiz var burada Matrix'te, bir de bizim atalarımız. Ve bu da 7 kuşaktan gelen atalar. Bu 7 kuşak atalar bize diyor ki biz bu problemi çözemedik, sana verdik. Ama burası yalnız problem değil. Bu aynı zamanda yetenek. Ya atalardan gelen Yani yetenek. hep negatif bir şey geçmiyor yani. Yok, negatif değil zaten. Oradaki problemi gösteriyor. Mesela biz çocuklara meslek bulmaya baktığımız zaman direkt atalardan gelen aktarımlara bakarım. Ataları bu çocuğa hangi konuda beceri vermiş? Ya doğru mesleği de mi bulduruyorsunuz bu metotla Aynen. çocuklara? Doğru meslek, meslekten karşılaşabileceği sorunlar ne olur? Para konusunda, ilişkilerinde, her bir şeyde. Bu analizi insan ömründe bir defa yaptırsa okey mi? Yoksa Bir belli defa- aralıklarla? Analiz bir defa yapılıyor ama öngörü var ya, işte yıl geçtikçe bizim hayatımıza yeni bir rakam geliyor. Mesela doğum günleri çok önemlidir. Çünkü bizim doğum günümüzde 6 tane yeni bir enerji gelir bize. Biz yeni yıldan yeni yıla geçmiyoruz yıla. Kendi doğum günümüz Öyle bizim mi? yeni yılımız. Evet, doğum günü olduğu gün mesela Ferda Hanım klasik, tarot, arkana, karmik ve Matrix üzerinden rakamlar geliyor onun hayatına. İşte o rakamlara göre o yıl içerisinde bazı şeyler dönüp dolaşıyor hayatımızda. Şimdi önceden ben onları bilsem, o rakamları, artık neyin olacağını biliyorum ve buna uygun davranmaya başlıyorum. Mesela diyor ki bir başlangıç yapma. Yaparsan zaten ortada kalacak. Klasikin 9'u böyle diyor. İmza atma. Bakıyoruz klasikte 9'da imza atılan her şey, evlilik bile bir yerde yarım kalıyor. İnanamıyorum şu an, yani çok bambaşka bir taraftan anlatıyor. O zaman bir mesaj verelim. Şimdi biraz da yaş ilerledikçe Göver Hanımcığım. Evet. Aman diyoruz, ne olacak, kutlamayalım doğum günümüzü de, boş ver Olmaz. diyoruz. Aman kutlayanlara da Allah aşkına tamam kutlamayın falan diyoruz. Niye bunu yapıyoruz bilmiyorum ama benim şu an sizden duyduğum son cümle diyor ki doğum günleri çok özel, kutlayın. Nasıl karşılarsan o rakamları, bütün bir yıl öyle geliyor. Mesela Ruslar neden çok güzel doğum günlerini kutluyorlar, böyle şarkılar yazıyorlar. 60 yaşında, 70 yaşında kadınlar oynuyorlar. Çünkü o gün senin yeni yılın. O gün senin üzerine bir rakam geliyor, sanki bir misafir geliyor. Sen de onu böyle nasıl karşılarsın o misafiri? Siz ne yapıyorsunuz doğum günlerinizde? Çok güzel geçiriyoruz doğum günlerini. Bir de mesela yıl sonunda böyle manifestler yapıyoruz ya, hani harita hazırlıyoruz kendimizce, işte arzular haritası. O arzular haritasını öyle arzu gibi yapmıyoruz. Bu yıl benim 7 tane rakamım var. Rakamlarım bana zaten gösteriyor bu yıl bende ne olacağını. İşte ona uygun bir şeyler yapıyoruz ki o yılda hepsini oldurtturuyoruz. Harika, ama siz doğum günü demiyorsunuz, ad günü diyorsunuz, Evet, değil mi? ad günü diyoruz biz. Bunun da mutlaka bir sebebi, hikmeti olmalı ya. Evet, ad günü Azerbaycan'da demenizin. ad gününde adın verildiği gün. Çünkü ismimizin de enerjisi var. Çünkü Olmaz sonradan mı? bunu da yapıyoruz. İsim analizinde yapıyoruz. İşte numeroloji, astroloji, isim analizi. 4 tane analiz yapıyoruz bir insana. Peki şu örnekten yola çıksak, mesela benim ismim Ferda. Ferda'nın benim hayatıma nasıl bir tesiri olabilir ki? Şimdi Ferda'nın biz klasik numerolojiyle onu çakralar üzerinden
hesaplıyoruz. Ama karma numeroloji ile Ferda isminin hangi enerjide rakam olarak olduğuna bakıyoruz ve söylüyoruz ki bak şimdi onun bir genel tablosu var o harita hesaplamanın. Senin isminin enerjisi mesela 5 misal. Sen bu dünyaya öğretmeye gelmişsin. Öğrettin. Öğretmedin. Hayat seni öğretmek için sınava sokacak. O sınavda bir gün zaten oralara geleceksin. Hani bir var sen bu yola geleceksin zaten. Bir rahat yoldan gelesen hani konum gönderdiler nasıl güzel geldik buranı bulduk. Ama ben konum gelmeseydi de zaten sonra gelip ben buranı bulacaktım. Hangisi daha kolay? Konumla gelmek. İşte burası bizim o konumumuz. Gel yola, misyonuna gel. O zaman çocuklara konulan isimler önemli. Evet, isimlerin zaten ayrı Neye önemi göre var. seçecekler ama o ismi? İsmin ilk verildiği zaman yani anlamı çok önemli. Yani anlattığı mana. Mesela benimki yarın demek. Yarın gelecek gün demek. Umut demek. O mutlaka haritanızda 17 çıkar. Gövher ne demek? Gövher pahalı taşlar, pırlanta demek, cevahirat demek. Ruhunuzda uyumlu bir isim mi? Ay çok severim altını. Pırlanta sevmeyen kadın mı var? Işıltı sevmeyen. Ama işte klasik numeroloji bu isimleri daha çok anlatır bize çakra üzerinden. Matrix bize daha çok böyle çakralarımızdır, para kanalımızdır. Biz bu aileye neden doğduk? Anne baba soyunun erkekleri ayrı, kadınları ayrı, meslek kanalı ayrı, ilişki. Nasıl bir partner bize uygundur mesela? Hangi partnerle biz uyumlu oluruz? Nasıl bir meslekte ben çok daha para kazanırım? Benim mesela insanlar hastalıklarla geliyorlar değil mi? Direkt bakıyoruz. Bakın 7 çakra. 7 tane renk ve 7 çakra. O çakranın üzerindeki rakama bakıyoruz. Nasıl yaşıyorsun bu rakamı? Boğazında problem var. Mesela Hashimoto'su var. Boğaz problemleri var. Bakıyorum rakama. Zaten o da bir iki tane de başka rakam. Soruyorum bunu böyle mi yaşıyorsun? Aynen diyor. Geliyor o rakamı biz ona başka bir taraftan anlatıyoruz. İşte orada ritüelini falan veriyoruz. Bir müddet sonra diyor ki o geçti artık ağrımıyor boğazım. Şimdi orada dayanan rakamın sen görevini yapmış bulunuyorsun. Yaptığın için sistem çünkü çakralar ne yapıyor? Sonra bizi hasta ediyor zaten. Fiziki bedenimize iniyor enerjisel bedenden. Bir de kök çakramız direkt para kanalına gidiş bizi paraya götürüyor. Sen yani burası senin para kanalın, kapın. Kapını aç ki para kanalına giresin. Bir insan para kazanamıyorsa aslında problemi nedir buraya göre? Yıl enerjisi. Yıl enerjisi ve anne baba soylarının kadınları. Çözerse geliyor mu? Geliyor. Çözüyor geliyor. musunuz? Tabii ki. O yüzden bu sistem çok farklı. Şimdi bir hesaplama yapacağız ama ondan önce isme dair son bir sorum var. Tamam. İkinci, üçüncü isim taraftar mısınız, karşı mısınız? Evet, zaten olmalı veriyoruz. mı? Olmalı. Neden olmalı? Hesaplıyoruz ismi. İnsan doğum tarihi ve isminde boş kalan çakralar varsa çakra yani harfle gittiğimiz zaman. O zaman o harf boş kalan çakra harflerinden isim ekleyip yanına koyduğumuz zaman isim toparlanıyor. Zaten şu anda çok kısa isimler veriyorlar çocuklara. Olmaz. Küçücük isimler, ismi de küçültüyoruz. Eskiden ne olurdu? Böyle uzun isimler Uzun verildi. isimler. Mesela İspanya'da, Portekiz mesela nasıl uzun isimler? Onlar hem İspanya'da hem anne soyadını hem baba soyadını işte Bütün kendinin çakralarını ilk isimleri, dolduruyorlar. ikinci isimleri. O yüzden mesela İspanyol isimleri uzundur. Uzundur, mutludular yani. Evet çünkü isim uzun olduğu zaman oradaki bütün harfler doluyor. Ama şu an öyle bir yere geldik ki yani güzel seslensin diye çok küçücük adlar veriyorlar. Su mesela. 2 harf. 2 harf, 2 çakra. Bir de ikisi de aynı çakraya denk geliyor. Çünkü yani Manipura çakrasında diğer çakralar yok. Can. 3 harfli. Yani. Uzun isim koyun diyorlar. Uzun isim. İlk İşte defa soy isim. bunu da sizden duydum. Evet uzun isimler zaten eskiler bilirdi. Hani söylerdik Doğru. ya. Neden mesela eskiler evlendiği zaman ne söylerdi? Gidin bir neslini araştırın. Bunun neslinde ne olmuş soylarında hani atalarında. Şimdi bakıyoruz atalarda ne yaşanmış? Aynen yaşanan şey özellikle bugün anlatacağım konu kadınlar atalarının özellikle baba soyu erkeklerinin kazanmamış erdemlerinin karakterinde erkekleri hayatlarına çekiyorlar. O konudan sınanıyorlar. Vallahi çok şaşırdım şu an. Şu hesaplamayı bir yapalım. İsterseniz benim doğum tarihim üzerinden yapalım. Sizinki zaten 22'nin üstü çok güzel. Şimdi Tamam. İyi önce hesaplamayı göstereceğiz. Sonra
hepinizin ulaşacağı rakamı, sayıyı vereceğiz, Evet, anlamlarını. anlatacağım. Şimdi 22'ye kadar herkes doğum gününü olduğu gibi bırakıyor. Ferda Hanım'ın doğum tarihine 28. Evet. 22'den yukarı kendi içinde toplanacak. Yani He. 2 artı 8, 10. Yani 22 ise bu toplamayı 22 yapmıyoruz. olduğu gibi. Peki. 23 ise 5. Peki. 24 ise 6. 27 ise 9. Şimdi 10 aldık değil mi? Ferda Hanım'ın gün enerjisi 10. Ay enerjisini olduğu gibi bırakıyoruz. 12 ay var zaten. Çünkü 12 22'nin altı ya. Ay enerjisini de olduğu gibi bıraktık. 14 aldık. Bu rakam eğer 22'den yukarı olursa mesela 22, ayın 22'sine doğan artı 11. ay. Kaç yapıyor? 33. 33 22'den yukarısı ya, direkt içinde topluyoruz 6. 6. 6. Sizde 10 artı 4 olduğu için zaten 14. 14'ü bıraktık. Onu kendi içinde toplamıyoruz. Toplamıyoruz. Şimdi 22'ye kadar olanlar yazıyorlar doğum tarihlerini buraya. 22 de dahil olmak üzere. Doğum ayı olduğu gibi bırakıyoruz. Çünkü 12 ay var. Sadece ikisini topladıkta alınan rakam 22'nin üstüyse içinde toplayacağız. Bitti. Yani 22, 4 değil mi? 3. Ne yapacak bu? 7. 34 olduğu için 3 ile 4 7 olacak. Yani Aralık 22 Aralık'ta doğan insanın başarı sayısı, bu sayının ne anlama geldiğini anlatacağım. 7 yani günle ayı topluyoruz kısacası. Sadece günü 22'nin üzerinde olanları yani 28 gibi almıyoruz, 10 gibi alıyoruz. Onun üzerine ayını geliyoruz, yazıyoruz buraya 22'ye kadardısa. Benim sayım 14 mi 14 yani? oldu, Benimki evet. son. Ben öğrendim. Siz de buradan dinleyerek hesaplayın, öğrenin. Yani. Bir de anlamlarını. Şimdi herkes Anlamları. kendi hesabını yapacak ya bizi dinlerken. Hı hı. Çıktı bir rakam ya da sayı. Evet. Burada zaten bir çıkmaz. 2 çıkar minimum. Hı hı. Neden? Evet. Çünkü 1 Ocak'ta doğanlar 2 olacak. Başka da hiçbir bir gelemez Bir ki. yok diyor. Bir yok diyor yani. Hadi 2'den başlayıp Hani 2'den anlatalım. başlayacak. Şimdi bu nedir? Bu sayı ne anlama gelir? Karmik numerolojiye göre bu sayı bizim başarı sayımızdır. Başarı sayısı nedir? Bizim yeteneğimiz, başarımız. Bu sayı o kadar önemli ki yani iç dünyamız, ayımız ne dedik? İç dünyamız. Günümüz ne? Dış dünyamız. İçle dışı birleştirdik, bir rakam alıyoruz. Ayrıca burada yazdığımız o rakam Matrix haritasının baba soyu erkekler, baba soyu atalarının yukarısında çıkar. Aynı mesela sizde 14 çıktı ya, 14 burada çıkacak sistemde. Bu da diyor ki senin baba soyunun erkekleri bu erdemi kazanmış mı? Kazanmamışsa baba soyun erkekleri bu rakamı negatifde yaşamışsa kadınlar hayatına bu rakamın negatifindeki erkekleri çekerler. Ve benim özellikle bekar kadınlara ya da işte evli ise kadınlara tavsiyem odur ki bu rakamı kendi içinizde pozitife getirin. Çünkü onun negatif yansıması da sizde var. Olduğu için öyle tip erkekleri çekiyorsunuz hayatınıza. O yüzden bu rakam çok önemli. Şimdi bu rakamın negatifi veya pozitifi vardır. Yani herkeste bu negatif çalışmaz. Pozitif çalışanları da vardır. 2 demek anne demek, 2 demek empati demek, 2 demek yani kadında orada 2 geliyorsa demek ki hayatında baba soylarında kadının gücünü kabul etmemiş erkekler vardır. Sezgilerine güvenmemiş, böyle barışçıl olmayan erkekler. Ne yapacak? Kadın kendi gücünü alacak eline, sezgilerini alacak, anneliğini koruyacak. Böyle diplomasi olacak. 3 gelirse eğer bu demekti ki bu soyda atalar baba soyunun erkekleri kadının karşılamamışlar maddi ve manevi olarak isteklerini. Kadına karşı böyle baskıcı karakterde olmuşlar ya da çok kadınsı olmuşlar karakter olarak. O yüzden orada 3 çıkan kadınlar önce kendi kadınlığını, anneyle ilişkilerini, anne soylarıyla ilişkilerini düzeltmeleri lazım. Bir de lider pozisyonunda olmaları çok önemli, barışçıl olmaları. 4 geldiği zaman 4 zaten imparator enerjisi, eril bir enerji. Bu o demekti ki bu atalarda erkekler baskıcı, despot karakterde olmuşlar. Kadınları da ezmişler. Şimdi bu kadın ne yapacak? Önce babasıyla ilişkisini düzeltecek. Erkeklere sert davranmayacak. Kendi içindeki kadını uyandıracak ki erkekle uyumlu hale gelsin.
5 geldiği zaman demek ki bu kadınların atalarındaki erkekler, yani baba soylarında aile değerlerini almamışlar. Yani ailenin yükünü alamamışlar, eğitim alamamışlar, aileni yarım bırakmışlar. Ne yapacak bu kadın? Mutlaka eğitim alacak, aile değerlerine sahip çıkacak, kendi adetlerini koruyacak ve büyüklerine saygısız olmayacak, İryaşiyi koruyacak. Geldik 6'lara. Demek ki 6, bu kadının baba soylarında erkekler ihanet etmiş ya da sevgileri yarım kalmış. Bir sevgiden problem yaşamışlar. Ama bu hayatta kadın ne yapacak? Böyle kıskanmayacak. Kendine güvenecek, sevgisine güvenecek, mükemmeli aramayacak. Çünkü konusu sevgi konular, aşk konular olacak zaten. Geliyoruz 7'ye. Demek ki bu kadının atalarında, baba soy atalarında harp olmuş, savaş olmuş, savaşlara gitmişler, kazalar olmuş, birisi gitmiş dönmemiş oradan. Ne yapacak? Atalarındaki o kişiyi bulacak, yani ruhen, onun adına bir ağaç dikecek. Onun adına bir sadaka verecek ki o hedefine gidemedi, ben gideyim hedefime artık. Bir de agresif olmayacak. 8 geldi, demek ki maddi ve manevi olarak hakka girilmiş o soylarda. O soylarda bir haksızlık var. Bu insana hep gelip haksızlık yaparlar. Hep onu eleştiren bir erkeği çeker hayatına. Ne yapacak? Demek ki kendisi de öyle. Dengeyi koruyacak ve babaları adından sadaka verecek. Baba soyları adından ki işte bu karma temizlensin. 9 varsa demek ki bu soylarda içsel yalnızlık yaşamış birisi olmuş. Yaşamış birisi olmuş. Evlenmemiş ya çocuk sahibi olmamış. O atayla ilgili bir çalışma yapacak. Onun adına bir yaşlılara sadaka verecek. Yaşlılara bir yardım yapacak ki o 9 rakamı açılsın onda. Bir de bilgiyi aktaracak. Böyle bilgi cimrisi olmayacak. 10 varsa demek ki bir şanssızlık olmuş orada. Şansına, bahtına güvenilmemiş, inanç sistemleri olmamış, parayla ilgili sorunlar yaşamışlar, bir kıtlıklar gelmiş hayatlarına. Ne yapacak bu insan? Akışı öğrenecek. Parayı doğru kontrol etmeyi öğrenecek ve bahtına güvenmeyi öğrenecek. 11 geliyor, kadına bakıyorum. Kocam diyor bana şiddet gösteriyor, dövüyor beni. Atalarında kim bunu yaptı? Evet, babamın işte dedesi böyle biriydi. Çünkü senin orada babanın dedesi 11. rakamla o erdemi almamış, gücünü kötüye kullanmış. 11 güç ya, gider böyle ona güç gösterisi yapan bir erkek çeker hayatına. Baktığımızda kendisi de daha çok agresif. O senin içindeki ayna. O zaman diyoruz spor yapman gerekir, içindeki gücü doğru kullanman gerekir ki hayatına artık 11'in en güzel versiyonu gelsin. 12 kurban bilinci. İşte bu insanın atalarında ya asılan insanlar olmuş, çaresizlikler yaşanmış. İnsan kurban ruhunda, kurban ediyor kendini ya da partneri onu kurban ediyor. Ne yapacak? Hizmet verecek. Hizmet verdikçe, insanlara yardım ettikçe, farklı bakış açılarını değiştikçe hem baba soyu atalarını hem de kendi başarı sayesinde yüze çıkartacak. 13 geliyor. 13 ne? Ölüm. 13 transformasyon. Demek ki bu soylarda böyle ani ölümler olmuş. Hani sıra dışı ölümler. Ya da bir şeyi değişmeye direnç göstermişler. Gelir hayatına soğuk erkekleri çeker. Hep der ki beni seviyor ama çok soğuk. Kim soğuk oldu senin dedelerinde? Baba soyundan. Burada baba soyunu anlatıyoruz. Aynen dedi, babam çok soğuk birisiydi. Şimdi sen nasılsın? Aslında kendisi de öyle. Genden gelmiş ya. Şimdi diyoruz ki sen 13'ü pozitife getireceksin. Değişime açık olacaksın, risk alacaksın, yenilikçi olacaksın. Sen bunları yapmadığın zaman bunun negatifindekini kendine çekiyorsun zaten. Bu erdemi alman gerekiyor. Geliyoruz 14'e. Benim rakamım, benim sayım daha doğrusu. Atalarda denge problemleri olmuş. Kıtlık olabilmiş olabilir, çocuk olmamak olabilir. İşte içki, çünkü 14 suya boğulma olabilir. Hani alkolle ilgili bir sorun olabilir, psikolojik bir sorun olabilir, intihar gibi bir olaylar olabilir ve hayatına nasıl bir erkek çeker? Böyle barışçıl olmayan, hep böyle yanında kendini gergin hisseden, zamanı sanki zamanın arkasıca koşuyor. Bir denge yok, dengeyi bulamıyor o insanın yanında, çok rahatsız. Ne diyoruz o insana? Aslında çünkü bu rakam aynı zamanda bize verilmiş bir yetenek ya, 3. göz açık bu insanların. 14 melek demek. İnsanlara huzur veriyor, insanlar onun yanında böyle kendini çok rahat hissediyor. Melek ve denge enerjisi. Ama bazen de bazı şeyleri abartır. Yani sevdiği de abartır, işte her şeyde bir abartma vardır 14'ün içerisinde. Ama çok güzel bir rakamdır 14. Çünkü işte ruhsal bir alan, yani ruhani bir rakamdır melek enerjisi. 15'e geliyoruz, şeytan enerjisi. Ama işte dediğim gibi bunun pozitif ve negatifi var. Demek ki senin atalarında, erkek baba atalarında ihanetler, kumar olur, içki olur, işte sevgi ihanetler olur. Orada şeytani bir şey yaşanmış. Ve gelir
hayatına aynı öyle bir erkek çeker. Böyle karizmatik, güzel ama işte o sorunları da getirir yanında. Ama o sorun onun içinde de var. Çok parayı seviyor. Bağımlı. Çünkü 15 bağlılık verir. Bağımlılık verir. Soruyorum, senin nerede bağımlılığın? Bu senin ataların verdi bu sayıyı sana. Bir de senin aynı zamanda bu senin kendi ilk başarı sayın. Demek ki sende de o var. Kendi gölgeni görebiliyor musun? Kocan senin aslında yansıman o 15'in. Onu anladığı halde işte bağımlılıklarından kopması gerekiyor. İnsanlara böyle ışık, şeytan ne demek istiyor? Benim alnımda diyor bir ışık var, üçüncü gözümde. İnsanların gölge tarafına ışık tutuyorum demek. 16'ya geliyoruz. Yıkılan kule. Biraz burada 16'lar, yani korkmasınlar da zaten onların hayatında bazı şeyler yıkılıyor. Neden yıkılıyor? Diyor ki sen her yıkıldığında daha kuvvetleniyorsun. Bu yıkım sana öğretiyor bir şeyi. Demek ki senin atalarında şiddet, dövme, yıkılmalar, birisi bir güç gösterisi yapmış. Ama aslında sen de öylesin. Senin de içinde o agresyon var. Ruhani büyümedikçe hayatına aynı sana o şeyleri yaşatan, o yarım bırakan, seni yarıda koyan bir erkeği seçersin. Geliyoruz 17'ye. 17 biraz böyle yıldız enerjisi, kendini beğenmiş bir erkekleri çekerler hayatlarına. Narsist biraz da. Şimdi sistem diyor ki senin atalarında 17'sini görmediler. Yani içindeki o yeteneği görmediler. Ve erkek geliyor, ne yapıyor onu? Sen yeteneksizsin diyor kadına. Aslında içindeki yeteneği çıkar diyor. Çünkü senin dedelerin verdi sana 17'yi. Ki bu arada benim de 17'm var. 17 yıldız olmak, misiniz siz? meşhur olmak demek. Senin ataların veriyor bunu sana. Diyor al bu meşhurluğu, git. Senin bir yeteneğin var. Bul o ışığını, 17'nin ışığını. 18'e geliyoruz. 18 korkular. Burada da yine suyla bağlantılı olduğu için içki konuları olur. Büyü konuları var. Bu 18'in içerisinde aşırı korkular ve bağımlılıklar var. Gelir hayatına nasıl bir erkek çeker? Beni hep kıskanıyor. Hep gölge gibi beşimde. Bak 18'i diyorum, sen ona yaşatıyorsun. Aslında 18 sensin orada. Diyor ki evet aynen öyle, benim de kafamda kuruyorum. İşte 18'ler biraz büyücü rakamı olduğu için o insanlara şöyle söylüyorum. Siz çok güzel manifestçisiniz. Sizin böyle işlerle meşgul olmanız lazım. Siz yapmazsanız işte o karanlıkta 18 ay enerjisi, nasıl 17 yıldızdı, 18'de ay. Ay ne zaman çıkar? Karanlıkta. Demek ki karanlık bir bilinçaltın var senin. Aç o 18'i, özellikle ata soyların erkeklerinde gelende orada şizofreni, bipolar bozukluk, yani beyinle ilgili bir sorun olmuş orada. Senin o atan içinde bir sadaka, bir dua, bir ağaç dikmen gerekir ki o atanı bulman lazım 7 kuşakta. Sonra 19'a geliyoruz, güneş enerjisi yakıyor. Direkt narsist çekerler 19'lar hayatlarına. Çünkü o narsistlik aslında içlerinde. Hadi negatifinde, pozitifinde 19 kim? Güneş gibi parlayan bir çocuk da enerjisi var. Bir de çocuklarla bağlı sorunda yaşar. İşte çocuk doğurmakta, lider olmakta, parasal rifahı yaşamakta zorluk çeker. Neden? Atalarında para kayıpları yaşandı. Bitti bir anda o ünü. Ünü söndü, güneşi söndü bir anda. O yüzden bu insana şunu söylüyorum. Neden böyle bir erkek çektin? Senin böyle güneşini söndürüyor, baskı yapıyor sana. Çünkü aslında sen o güneşini çıkarmadın. Bir de atalarındaki ya o çocuk mudur? Şimdi orada üçlü rakam geliyor ya, ben şimdi birini anlatıyorum. Ama orada 3 tane rakam geldiği zaman bir şifre oluşuyor. Orada bir çocuk mu olmuş, bir yanma olabilir, ateşlenme olabilir, ateşten ölmüş bir çocuk olabilir orada. Buluyor zaten onu. Aa evet, benim babamın dedesi çocukken işte çocuk yandı kazandı, böyle bir şeyler oldu, hatırlıyorlar insanlar. İşte diyorum git o ruhun o anısına bir sadaka ver, hani hastalıklı bir çocuğa yardım yap. Çünkü onu yapıyorsun. Ardından diyorum ki gel 19'u şimdi kendin yap. Çünkü numeroloji yalnız bilinçaltı değildir, bilinç üstüdür de. Hani sen atalarını onurlandırdın, tamam. Kendin ne yapıyorsun 19'la? Bir güneşini çıkartabiliyor musunuz? Bir de Mustafa Kemal Atatürk 19'u doğumlu. Oo, çok 19 iyi. ne? Bir güneş gibi parlamak. Türkiye'de çocukları en çok seven işte çocuk bayramları kim getirdi? Mustafa Kemal Atatürk. Neden? Çünkü 19. arkandan açıyoruz. Atın üzerinde böyle mutlu bir sarı Hiçbir çocuk var. şey tesadüf Değil. değil 19'lar hayatımızda. sarışın olur, böyle hiperaktif olur, sarışın olur 10 ayın 19'u doğanlar. Bir de yetenekli olarak verilirse 19 birisine. Bu insan gelir çok büyük lider olur. Süper. 20 geliyor atalar karmasıyla. Zaten 20'ni gördük mü? Direkt şunu söylüyoruz. Sen git, yani burada hesaplamada mesela 20 geldi diyelim. 18 ikinci ay doğumlu. 18 Şubat doğumlu birisinin o sayısı 20 çıkacak. Her yıl diyorum sen git ataların için bir kurban kes. Baba ataların için. Burası baba soyu ya, baba.
Çünkü o atalarda ya yetim kalmışlık olmuş, ya ailede baba, anne, işte kardeşler arasında bir uyumsuzluk. Bir şekilde aileden, köklerden kopmuşlar onlar. Akrabalar enerjisi ya 20. O yüzden diyorum ki senin akrabalarla çok iyi ilişkin olması lazım. Bir de anne babanı muhakeme etmemelisin. O mahkeme enerjisi 20. Mahkemeye çıkartıyor. Nasıl bir erkek çekiyor hayatını? Diyor ki hep beni muhakeme ediyor. Hep böyle beni kınıyor. Dedim sen anneni kimi kınadın en çok? Dedi babamı. Anladın mı dedim şimdi. O 20'ni düzeltmeyince o erkek gelecek. O erdemi kazanman lazım senin. Geliyoruz 21'e. 21 savaşlar, yurt dışı, birileri yurt dışına gitmiş, oradan dönmemiş, göç yapmış. Bu insan ne oluyor? Evsiz, ev alamıyor. Yurt dışına tatile gidemiyor. Hep böyle kavgalar, parasızlık yaşıyor. Diyorum ki bak atalarında kim şey yaptı, yurt dışına gitti, gelmedi. Geçenlerde sizin videonda paylaştım. Afrika'ya yardım vardı ya. Evet. Orada söyledim kimin işte bu hesaplamada mesela 3'ü 4. ayda olan ne yapıyor? 7 yapıyor değil mi? Ya da 18'i 3. ayda olan ne yapıyor? 21 yapıyor değil mi? Haritasında 7 ve 21 olan insanlar yurt dışına yardım yapsınlar. İşte Gazze midir, Afrika mıdır? Şöyle desinler, Allah'ım benim atalarımda savaşa giden gelmeyen, göç yapan, evinden, vatanından uzak düşen ne kadar atam varsa Allah'ım hepsinin ruhu ışığa gitsin. Ben onların adından işte bu sadakayı Afrika'ya gönderiyorum. Bakın o Müthiş. insanlar ondan sonra çok büyük köklenme yaşıyorlar. Bir de 21 zaten yabancı olduğu için bu insanların ayrıca yabancı dil öğrenmesi, bir de dost canlı olması gerekiyor. Çünkü çok kavgacı olabiliyorlar. Geldik 22'ye. En son 22 mahkeme hapishane demek. Demek ki bu soylarda ya hapiste olmuş biri olmuş, ya psikolojik bozuntusu olan biri olmuş, ya kendini hapsetmiş, ya ailenin hiç mesuliyetini almamış. Mesela geçenlerde bir kız da orada 22 var idi. 11. ayda olmuştu zaten. Şey söyledi, ya kocam evin hiç mesuliyetini almıyor. Dedim sen nerede mesuliyetsizlik yaptın? Baba soylarında kim bunu yaptı? Evet dedi, dedem bizi bıraktı, babamın ailesini. Orada mesuliyetsizlik yaptı. Ne yapsınlar? İşte 22'ler önce kendi içindeki çocuğu mutlu edip, çünkü o şey onun kendisinde de var. Kendisi de konfor alanından çıkmıyor. Hapsediyor kendini. Ben şunu anlıyorum Gövher Hanımcığım. Baba soyu bizi daha mı çok etkiliyor? Baba soyu ilk geliyor haritada. He. Bak baba soyu sağ tarafımız, anne soyu sol tarafımız. Haritanın yukarısı nereye yakın? Güneşe yakın. Burası yukarı ya, güneşe yakın. Güneş kimdir bilinçaltımızda? Babadır. Bu doğum tarihimiz ya, doğum tarihimiz, doğum ayımız. İkisinin ortasındaki en uçtaki rakam baba soyumuzdan gelen erkeklerin hem bize verdiği karma hem verdiği yetenek. Bir de güneşe yakın olduğu için ilk burayı anlattık. Şimdi hepsini anlatamıyoruz. Burada biraz kodlar var ama ilki bunu anlattık. O yüzden. Şu hesaplamayı ne olur bir daha yapalım. Herkes şimdi çıkan sonuçları dinledi de doğru bir şekilde kendi sayısına ulaşabilmek için nasıl bir hesaplama yapacak? Gün ve ayı alıyoruz. Yalnız gün ve ayı alıyoruz. Hiçbir şey almıyoruz. Sadece günü 22, 11. ay. Birkaç tane şey yazacağım Evet. buraya. 22, 11. ay. Bu benim kendi doğum tarihim. Tamam. Kaç aldık? 33. 33. 33 22'nin üstü ya. Üstü. 6 olacak. Kendi içinde. Kendi Eğer içinde. üstüyse 22'nin kendi içinde içinde. bir daha topluyoruz. Güzel. Alıyoruz. 28 doğumlusunuz ya siz şimdi. Matrix'te 28 diye bir şey yok. Bütün rakamlar 22'ye kadar. 28 ne yapacak? Demeli Ferda Hanım'ın gün enerjisi 10'dur. Yani 28 yok. 2 artı 8 kendi içinde. Aylar olduğu gibi bırakacağız. Bırakacağız. Zaten 4. 14 Etti sana aldınız. 14. Etti 14. Şimdi 18'i doğumlu. Az önce söyledi 18. 03 doğumlu birisi. Kaç yapacak? 21. Atalarında göç olmuş, savaşlar olduğu gibi bırakıyoruz bunu. 30 yazalım mesela Yazalım. güne. 30'luysa 3 olacak. He, Üç. sıfırı da almıyoruz o zaman. Almıyoruz. 30'luysa mesela 12. Değil mi? Evet. Kaç yapıyor? 15. Ha. Atalarında 29 örneği üzerinden gidelim. 29 bir dakika 11 yapıyor. 11. 29 11. 2 ile 9'u 2 ile 9'u topluyorsunuz Dokuz. çünkü niye? 22'nin üzerinde olduğu için. 22'nin üzerinde doğum tarihi yoktur bizim için. 29 11'dir. 11 kaçıncı ay isterseniz bakalım? 7. ay. 7. ay diyelim. 7. ay. Anlam. 18.
Bak bu korkuları vardır bu kadınların ama çok da manifeste yaparlar. Yani kendi kafalarında kurduğu şeyleri yaşarlar. Hep söylüyorum 18'lerin bir sihirli çubuğu yoktur ellerinde. Her şeyi manifest ederler ama bunu biraz çok zor öğreniyorlar çünkü ataları hep o korkularla Peki. yaşamış. Yani valla bu ikinci şeyde toplama çıkarmada ben daha aydınlandım, daha pekişti benim Evet, için. sadece burada işte 22, burada 22'ye kadar olduğu gibi duruyor. 23 mesela hesaplayalım, bir 23 gelsin bize. 20'si mesela 4. ay doğmuş. Evet. 20 Nisan'da. Ne yapıyor? 24, değil mi? Demek ki 6 olacak bu insanda da. Ha, orada da 22'nin üstü Bu da çıkınca 22, kendi içinde aynen, topluyoruz. Aynen, Okey. cevapta. Netleştik şimdi. Netleşti mi? Güzel. Son soru. Şimdi bu hesaplamaları izledi, kendi sayısına ulaştı. Ama ben Gövher Hanım'a ulaşmak istiyorum diyen biri size nereden ulaşsın? Instagram'da. Tamam, güzel. Bizim YouTube'da ayrıca bu rakamlarla ilgili çok videolarımız var. Süper. Tabii ki bireysel analiz çok önemli. DM'den yazdıklarında size ulaşabiliyorlar mı? Evet, tabii ki ama işte dediğim gibi bireysel analizde biz artık bu altının yanındaki rakama bakıyoruz. 2 tane rakam da oluyor burada. O üçlü şifre bize bunu veriyor ki mesela 6, 18, 6, 6. Bu soylarda yarım kalan bir aşk hikayeleri var. Kadın hep aşklarında yarım kalmış. Onu da yine benim doğum tarihim üzerinden gösterelim mi? gösterelim. Neyi? Mesela 14 ya. 14. 1977 doğum tarihim. Evet. Oradan mı ilerleyeceğiz? 77 mi sizde? Evet. Bütün haritanın. 28-4-1977. 28-4. 77 şimdi 2 ve 6'ya denk geliyor kök çakrası. Bizim aynı zamanda kök çakramız yine 6. 1977'yi kendi içinde topladığımızda kaç alıyoruz? 24. Değil mi? Sonra 4 ile 2'yi topluyoruz. 6. Şimdi Ferda Hanım'ın da benim de kök çakramız 6. Bir saati konuşuyoruz. Çünkü 6 konuşmaya gelmiş. 6 ilk ortama girdiğinde neyi dikkati çeker? Güzelliği. Aa, ne güzel. Çünkü güzelliğin rakamı, aşıklar kart ismi böyle geçiyor, aşıklar. Seçimlerinde hata yapıyor ama 6'lar galiba. 6 mükemmel arıyor. 6'dan ben çok konuşurum, vaktimiz yetmez. Bir sonraki programda o zaman daha detaylı konuşuruz. Bir sonraki programda para kanalını anlatırız. Tamam, harika. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Çok bambaşka mecralara gittik, daldık. Valla ben yeni bir şey öğrendiğimde çok mutlu oluyorum. Heyecanlandırıcı bir sohbetti. Aynen. Tekrar teşekkür Çok ederiz. sağ olun. Ben teşekkür Gövher ederim. Abbasova bizimleydi. Daha fazlasını istiyorsanız lütfen onun Instagram hesabını takip edin. YouTube'da da videoları var. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.